Mucize Şans kanalından merhaba. Dürüstlük sınavı. 30 Mayıs'ta İkizler Burcu'nun 9 derecesinde önemli etki yaratacak yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayın sınavı dürüstlükle ilgili. İnsanların ne kadar dürüst olduğuna bağlı olarak kişisel doğum haritaları destekliyorsa onur, popülerlik, zenginlikle ödüllendirirken tersi davranışları sergileyenleri, dürüstlükten uzak olanları kendi kendini yok etmek gibi ağır sınavlara tabi tutacak. Bu bilgilerin kaynağı M.Ö. 3000'li yıllara Perslere kadar gitmekte. Bu etkinin yayılımı tüm dünya üzerinde olacağı için hem bireyleri hem de dünyayı yöneten liderleri de aynı şekilde etkileyecek. Bu videoyu hazırlama amacım Aldebaran yıldızının karanlık etkilerinden özgürleşmenize katkı olmak. Aynı zamanda ilkesi dürüstlükten yana olan, öyle davranan kişilerin farkında olduğu ya da olmadığı, geçmişinde dürüst davranmadığına dair bilinçaltı kayıtları varsa bunların iyileşmesine destek olmak istiyorum. Hem de küçük de olsa yalan söylemeye mecbur bırakan korkuların da iyileşmesini sağlamış oluruz. Dürüstlük konusu boğaz çakramızı çok etkiler. Kendimize ya da başkalarına söylediğimiz yalanlarla bu alanda sorun yaşatır. Hem boğaz bölgesinde olan problemleri daha sağlıklı hale getirebilirsiniz, korkuyla da olsa yalan söylemeye gerek duymazsınız. Şimdi biraz Aldebaran yıldızından ve etkilerinden bahsetmek istiyorum. Aldebaran yıldızı insanların hayatında büyük etki yaratan 4 önemli yıldızdan bir tanesi. 4 büyük yıldız 4 ayrı yönü anlatırken Aldebaran yıldızı bu yönlerden doğu yönünü ifade etmekte. Aynı zamanda 4 büyük melekten Mikail'i temsil eder. Sözler ve iletişimle insanları etkileyebilme kabiliyetine sahip olmakla ilgili. 4 yıldız da mitolojik hikayede cennete açılan kapı olarak geçmekte. Bu nedenle cennetin kapılarının bekçiliğini yapan bu yıldıza Kraliyet Yıldızı adı verilmektedir. Kraliyet yıldızları büyük başarıları pazarlık şartıyla verir. Pazarlık edilen konunun dışına çıkılırsa en kötücül etkileri ortaya çıkarır. Sınavı yalan söylememek ve dürüst olmaktır. Bu yıldız Mars karakterinde bir yıldız olduğu için savaşmayı, gücü, zenginliği, onuru, şöhreti, popülerliği, zeka kapasitesini, askeri başarıyı anlatırken karanlık tarafında kişinin kendi kendini yok etmesi veya ölümcül bir hastalıktan dolayı ölmeyi gösterir. Aldebaran sabit yıldızı haritada doğru konumda bulunuyorsa şanslısınız demektir. Kişiyi zeka, popülerlik ve zenginlikle yukarı taşımayı vaat eder. Eğer doğum haritasında olumsuz bir konumdaysa kişiyi acımasız, aşırı hırslı, kibirli yapabilir ve tehlike barındıran alanlara dair eğilim verir. Bu yıldızlar haritalarımızdaki görülmeyen ama hissedilen çekim yasalarıdır da diyebiliriz. Evet, şimdi gelelim Aldebaran yıldızının karanlık yönlerini iyileştirecek cümlelere. Cümleleri dinledikten sonra bu korkulardan kaç tanesi sizde varsa bunları not edin. Ve her cümleyi iyileşene kadar sürekli tekrar edin. Cümlenin sizin için korku olup olmadığını anlamak için gözlerinizi kapatarak size ne anlam ifade ettiğini, geçmişte bu konularla ilgili yaşadığınız durum ve hikayelerinizin olup olmadığını kendi kendinize sorun. Bu videoda bakış açılarına göre iyileşme çalışmaları vereceğim. Bu çalışmayı da siz kendi kendinize uygulayabilirsiniz. Bakış açılarına göre iyileştirme çalışması şu şekilde yapılır. Korkuları iyileştirecek cümlelerin sonuna ilginç bakış açısı ifadesini getiriyoruz. Bu ifade kendinden önce gelen kelimeleri nötr hale getirir ve böylece iyileştirir. Bunu bir örnekle anlatmak gerekirse, bir arkadaşınız herhangi bir olaydan bahsederken dinlediğiniz zaman ilginç dediğinizde anlatılan kişi ya da olayı yargılamamış, olaya ve kişiye karşı nötr kalmış olursunuz. Nötr kalmak dengede olmak demektir. Yapacağımız çalışmada korku ile ifade edilen kelimeden sonra ilginç bakış açısı dediğimizde öne gelen kelime anlam olarak nötr olurken bunun yarattığı acı, üzüntü ve tüm korkular da iyileşmiş olur. İyileşmenin şartı cümleye iyi odaklanmanız ve iyileşene kadar sürekli tekrar etmeniz. Bunun süresi kişinin yaşadıklarına göre ve derinliğine göre değişir. Kimisi için iyileştirmek belki 10 dakika sürecekken kimisi için birkaç gün sürebilir. Günde ne kadar zaman ayırdığınız önemli. Benim söylemek istediğim şey uygun olduğunuz günlerde azami olarak cümleye ne kadar odaklanırsanız iyileştirme şansınız da o kadar hızlı ve kolay olacaktır. Konunun yarattığı psikolojik ve bedensel tıkanıklıklar da çözülecektir.
Evet, cümlelere geçiyorum. Siz cümleyle ilgili hikayeleriniz olup olmadığını kendi iç dünyanızı gözlemleyerek bulabilirsiniz. Acımasız olmak bakış açısı, ilginç bir bakış açısı. Aşırı hırslı olmak bakış açısı, ilginç bir bakış açısı. Kibirli olmak bakış açısı, ilginç bir bakış açısı. Yalan söylemek bakış açısı, ilginç bir bakış açısı. Dürüstlük bakış açısı, ilginç bir bakış açısı. Abone olursanız bundan sonraki tüm çalışmalardan da yararlanabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi de bırakmayı hatırlayın. Sevgi ve sağlıkla kalın.